Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem karpuz kabuklarını değerlendireceğiz hem de çok lezzetli bir marmelat yapmış olacağız. Ben marmelat yapmayı reçel yapmaktan daha çok seviyorum. Bana göre tutturması daha kolay geliyor marmelatın. Aynı zamanda daha sonra da kurabiye ve kek yaptığımda da bu marmelatı kullanabiliyorum. Marmelatımızı yapmaya karpuz kabuklarının yeşil kısımlarını temizleyerek başlıyoruz. Mümkün olduğunca ince bir şekilde yeşil kısmını almaya dikkat edelim. Burada biraz zahmetli oluyor ince bir şekilde almak için ama ben mesela bir dilimi 4'e bölmüşüm. Siz bunu 5'e 6'ya bölerseniz bence kabuğunu temizlemek biraz daha kolay olacaktır. Yeşil kısımlarını temizledikten sonra dilimliyoruz. Ben tarif daha garantili olsun, sizin için yapması daha kolay olsun diye tarttığımda dilimledikten sonra, küp küp doğradıktan sonra 1 kilo 350 gram geldi. Küp küp doğrarken de küçük doğramaya dikkat edelim. Zar kadar küçük değil ama videoda gördüğünüz gibi küçük küpler halinde doğrarsak pişme süresi daha kısa sürecektir. 4 dilimde karpuzun kendisini kullanıyoruz. Onu da tarttım, 400 gram geldi. Çekirdeklerini mutlaka iyice temizledikten sonra karpuz kabuğu gibi onu da küp küp doğrayın. Marmelatı pişireceğiniz tencerenin içerisine 250 mililitrelik su bardağı ile 3 su bardağı toz şeker koyun. Daha sonra karpuzun kendisini koyup biraz karıştırın. 2-3 seferde de karpuzun kabuğunu ekleyerek karıştırma işlemine devam edin. Videonun burada yükleme yapmadan bu bölümü çektiğim için görüntü bozuk ama hemen kısa bir size anlatıp geçmek istedim. Gördüğünüz gibi karıştırma işleminden sonra bayağı bir su saldı. Hemen ocağa aldım ve yüksek ateşte 30 dakika pişireceğiz. Bu 30 dakika pişme süresinin sonunda karpuz kabukları pişmiş oluyor. Kaynamaya başladıktan hemen sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı koyup ara ara karıştırarak yüksek ateşte pişirme işlemine devam ettim. 30 dakika yüksek ateşte pişirdikten sonra blenderdan geçiriyoruz. Marmelat koyulaştıkça hem etrafa hem de elinize karıştırma esnasında fazlaca sıçrıyor. O yüzden ben büyük bir tencere kullandım. Bir de sapı uzun bir tahta spatula kullandım. O yüzden siz de biraz dikkat edin. İsterseniz elinize mutfak eldiveni giyerek de bu karıştırma işlemlerini yapabilirsiniz. Blenderdan geçirirken de ya ocaktan alın veya ocağı kapatın. 30 dakika sonunda iyice blenderdan geçirdim. Hiç içerisinde bir tane kalmadı. Bu safhada artık limon suyunu ekleyebilirim. Yarım limonu sıktığımda garanti olsun diye size kaşıkla da ölçmek istedim. Tam 4 çorba kaşığı geldi. 4 çorba kaşığı limon suyu fazla demeyin. Hiç fazla gelmedi. Gayet kıvamı yerinde oldu. Limon suyunu ekledikten sonra da bu sefer orta ateşte yine ara ara karıştırarak pişirme işlemine devam ettim. Bu sürenin sonunda da 15 dakikanın sonunda da son kez blenderdan geçiriyoruz. Marmelatımız tamamen pürüzsüz olsun diye. Ve son 15 dakikalık pişirme işlemine başlıyoruz. Yine orta ateşte ama marmelat artık iyice koyulaşmaya başladığı için bu sefer daha sık karıştıralım ki tencerenin dibine tutmasın. Ben marmelata başlarken dediğim gibi büyük bir tencere tercih ettim. Etrafa sıçraması daha az olsun diye. Bu son karıştırma işlemlerinde çok dikkat edin, elinize sıçramasın. Sürenin sonunda direkt cam kavanozun içerisine aldım. Ben hemen tüketeceğim için
normal bir cam kavanoz içerisine aldım. Kapağını açık bırakıp soğumaya bıraktım. Siz eğer kış için yapıyorsanız daha önce sterilize etmiş olduğunuz cam kavanoz ve kapakları iyice kuruladıktan sonra marmelatı içerisine doldurun. Sıcakken kapağını hemen sıkıca kapatıp ters çevirip o şekilde soğumaya bırakın ve daha sonra da serin bir yerde muhafaza edin. Biz çok beğendik bu marmelatı. Umuyorum sizler de bizim kadar beğenirsiniz. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok dikkat edin. Sevgiyle kalın.